Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Warmount madalyaları hakkında konuşmak istiyorum. Geçen gün Zoom videolarımızdan bir tanesinde bir arkadaşımız Warmount madalyaları hakkında konuşur musun demişti. Bu yüzden Warmount madalyaları videosunu biraz öne çekmeye karar verdim. Öncelikle bahsetmek istediğim iki tane madalya var. Bunlar kesinlikle çok kritikler. Bir tanesi Shark yani köpek balığı madalyası. Bu madalya şu şekilde çalışıyor. Her 10 saniyede bir Warmount Damage Reduction'ınızı yani Warmount üzerindeyken aldığınız hasarı diyeyim, %8,5 oranında azaltıyor. Ve bu 5 kere stackleniyor. Yani 1 dakika ayakta kaldığınız zaman %42,5 oranında bir Warmount Damage Reduction alıyorsunuz ki bu inanılmaz bir sayı. O yüzden Shark kullanmanız kesinlikle çok kritik. Warmount üzerindeyken tanklığınızı %100 arttıran bir madalyadır bu. Kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Shark'ı kullanın diyorum arkadaşlar. İkinci olarak kullanmanız gereken madalya ise Kirin. Kirin kesinlikle Warmount madalyaları içerisindeki en önemli madalyanız. Neden? Şimdi Kirin şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Warmount skill'lerimiz var. Warmount skill'ini kullandığınız zaman Warmount HP'nizin %60'ı oranında bir kalkan alıyorsunuz. Ve siz hasar aldıkça aldığınız hasara belli bir oranda hasar aldıkça, HP'nize belli bir oranda hasar aldıkça tekrar skill dönüyor. Bu şu şekilde çalışıyor. Bakın şurada anlatıyor. Diyor ki aldığınız hasar HP'nizin %0,1'i ise 2 puan alırsınız. Ve 350 puan olduğunuzda tekrar Warmount skilliniz dolmuş olur. Şimdi bu ne demek? Sizin bakın normal HP'niz, Warmount HP'niz demiyor. Normal HP'nizin %0,1'i oranında hasar alıyorsunuz ve 2 puan alıyorsunuz. Yani bunu nasıl daha verimli hale getirebilirsiniz? Arkadaşlar normal karakterinizin HP'sinin çok yüksek olması sizin bu oyunda tanklığınızı arttırmıyor. Normal karakterinizin HP'sinin Warmount HP'nize oranı önemli. Normal karakterinizin HP'si Warmount HP'nizin 2 katı civarındaysa, 2-2,5 katı bandındaysa bu madalya çok verimli hale geliyor. O yüzden normal karakterinizin HP'sini Warmount HP'nizin çok üstüne çıkarmamaya çalışın ki Kirin'den daha fazla verim alın. Mantığı budur. Kirin'i daha verimli kullanmak istiyorsanız normal HP'nizi Warmount HP'nizin çok üzerine çıkarmamanız gerekiyor. Benim tavsiyem budur. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak bahsetmek istediğim 2 tane madalya var. Bunların bir tanesini mid game'de bir tanesini de late game'de kullanıyorsunuz. Neden? Şimdi Kentaur'u mid game'de kullanıyorsunuz. Bakın ben de mid game'de aynı şekilde Kentaur'u kullanıyorum. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Warmount'tan düştüğünüz anda size %75 oranında bir shield veriyor. Belli bir hız veriyor. Siz hızlanıyorsunuz ve %75 reflect veriyor. Reflect dediğim statüse yansıtma. Yani şöyle. Hızlanıyorsunuz. Boss'tan kaçma mekaniğiniz oluyor. Belli bir shield alıyorsunuz ve boss size vurduğunda yansıtıyorsunuz hasarı. Hasarı almıyorsunuz aslında. O yüzden Warmount'tan düştüğünüz durumlarda bu sizi hayatta tutma mekaniğine sahip bir madalya. O yüzden bunu kullanmanız kesinlikle çok önemli. Ama late game'de işler değişiyor. Neden? Şimdi Taurus kullanıyorsunuz yani boğa. Neden Taurus kullanmaya başlıyoruz? Şimdi Taurus şu şekilde çalışıyor. Binekten düştüğünüzde hasarınızı %10 oranında arttırıyor bu 20 saniye boyunca. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de mid game'de bunu kullanmıyoruz. Late game'de neden kullanalım şimdi? Mid game'de oyunda daha çok Warmount'un üzerinde kalmak istiyorsunuz. Ama late game'de işler biraz değişiyor. Late game'de dönüşüm kullanmaya başlıyorsunuz şimdi. Dönüşüm kullanmaya başladığınız zaman ne oluyor? Dönüşümü attığınız anda oyunun mekaniği şu şekilde işliyor. Warmount'tan düştü. Dönüşüme geçtiniz çünkü Warmount'unuzu kaybediyorsunuz ve Warmount'tan düştü olarak algılıyor oyun sizi. Bu da şunu tetikliyor. Dönüşüm boyunca bakın 20 saniye boyunca hasarınız %10 artıyor. Yani dönüşüm boyunca hasarınız kesinlikle artıyor ve inanılmaz fark yaratan bir madalya haline geliyor. O yüzden mid game'de Kentaur kullanmanız gerekiyor. Late game'de ise kesinlikle Taurus kullanmanızı tavsiye ediyorum. En alttaki kısımda Insight kısmında da Aquila ve Phoenix var. Bunları nasıl kullanmanız gerekiyor? Şimdi Aquila'nın mantığı şudur. Aquila siz Warmount'tan düştünüz diyelim. Warmount'unuzun bir dönme süresi var. Warmount'unuzun bir cooldown'u var. Bu skill şu şekilde çalışıyor Aquila'nın skill'i. Siz her skill attığınızda Warmount'unuzun
dönme süresi kısalıyor. Her kullandığınız skill'de belli bir oranda kısaltıyor bunu. Bu da şuna yarıyor. Var mount'unuzun daha hızlı dönmesine ve var mount'suz geçirdiğiniz sürenin kısalmasına sebep oluyor. O yüzden Aku'yla özellikle PvE'de kullanmanız gereken bir madalya. Bakın PvE'de kesinlikle Aku'yla kullanıyorsunuz. Ama PvP'de şöyle bir şey tercih edebilirsiniz. Phoenix kullanabilirsiniz. Neden? Şimdi Phoenix bütün karakterlere verdiğiniz hasarı arttıran bir madalya. Aynı zamanda isabetiniz yani accuracy'nizi reflekten aldığınız hasarı da azaltan bir madalya. Bu tamamen PvP odaklı bir madalya. Bakın tamamen PvP odaklı. PvP'de Phoenix kullanıyorsunuz ama PvE'de kesinlikle Aku ile kullanıyorsunuz. Aku ile çok daha verimli. Şimdi dediğim gibi Shark, mid game'de Centaur, late game'de Taurus, Kirin kesinlikle her yerde kullanmanız gereken. PvE'de kesinlikle Aku'yla, PvP'de kesinlikle Phoenix kullanıyorsunuz. Madalyalar bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru gelmişti yorumda. Bunların Purple ve Gold oranlarını nasıl belirliyorsun? Şimdi iki tane line'da farklı çalışıyor, diğer iki line'da farklı çalışıyor. Neden? Shark ve Kirin'in skill'lerine çok önem veriyoruz. O yüzden Shark ve Kirin 6'ya 3 korelasyon diyebilirim. Yani 6 purple'ınız varken 3 gold'unuz varsa kesinlikle gold'u kullanmanız gerekiyor. Bu oran aynı şekilde 5'e 2, 4'e 1 olarak da düşünebilirsiniz. Aralarındaki fark 3 ise gold kullanmanız gerekiyor. Aynı şekilde Kirin'de de yine 6'ya 3, işte 5'e 2 gibi düşünebilirsiniz. Peki diğer iki line'da nasıl çalışıyor? Diğer iki line'da da 2 fark varsa diyebilirim. Yani purple'ınız 6, gold'unuz 4. Kesinlikle gold'u kullanmanız gerekiyor. Bakın 6'ya 4. Kentaur'unuz 6, purple Kentaur'unuz 4 yıldız bir gold'unuz var. Kesinlikle 4 yıldızı kullanmanız gerekiyor. Aynı şekilde inside kısmındaki yani en alttaki line'da yine aynı şekilde 6'ya 4 bir oran var. Gold'la Purple tercihlerinizi de bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi Kirin'de 6'ya 3, Shark'da 6'ya 3, diğer iki line'da da 6'ya 4 ve 6'ya 4 olarak düşünebilirsiniz. Bunlar bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Bir şöyle bir detay da vereyim. Counter line'ı için healer'larda kesinlikle Centaur kullanmanız gerekiyor. Çünkü siz dönüşüm kullanmayı asla tercih etmiyorsunuz. Mid game'de de late game'de de Centaur hep kullanmanız gereken bir madalya arkadaşlar. Bu detayı da belirtmek istedim. Healer'lar için diğer madalyalar tamamen aynı mantıkta çalışıyor diyebilirim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.